Evet, Günaydın Doktor'da güzel bir zaman başlıyor. Doktor Gökay Bilgin bizlerle, saç ekim koordinatörü. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok sağ olun, teşekkür ederim. Gökay'cığım, seni buraya davet etmemin tek bir nedeni var. Saç ekim konusunda çok büyük bir ekiple çalışıyorsun, ekip yönetiyorsun. Çok da başarılı sonuçlar alınıyor. Türkiye zaten bu konuda çok iyi ama biz tüm aşamaları detaylı bir öğrenmek istiyoruz. Tabii. Yani enteresandır, bilgi kirliliği var. Bilgi kirliliği dışında doktor dışı bu işi uygulamaya yapanlar var. Bazen bakıyorsunuz hani yurt dışında panolarda bile reklamını yapan ama hiçbir şekilde yakından uzaktan Türkiye'de bu işin hani resmi diplomasını almayan insanlar var. O yüzden biz bir bakalım dedik ki saç dökülmesiyle başlayalım. Saç ekimine kadar ki olan süreçte neler yaşıyoruz senden güzelce bir öğrenelim. Tabii ki. Neden saçımız dökülüyor? Neden benim saçım döküldü? Aslında saç dökülmesini kadın ve erkek olarak ikiye ayırmak lazım. Bayanlarda bir sürü multifaktöriyel neden var. Bunların başında genelde demir eksikliği geliyor. Bayanlarımız kırmızı eti çok tercih etmediği için ferritin seviyeleri düşük oluyor. Buna bir bakılması gerekiyor. Ferritin seviyeleri yerine konduğu zaman bu kaybedilen saçlar yerine geliyor. Bunun dışında B vitamini eksikliği ve hormonal bozukluklar gibi sıralayabiliriz. O yüzden bayanlarda saç dökülmesi gördüğümüzde bize danıştıkları zaman öncelikle bir dermatoloğa yollayıp onlardan bir tedavi almalarını istiyoruz. Tedavi almalarını istiyoruz. Erkeklerde ise bunun ana sebebi testosteron, yani erkeklik hormonu. Testosteron vücudumuzda dihidrotestosteron denen başka bir alt türeve dönüşüyor. Bu dökülen saçlarımızda, yani kafanın ön, üst ve arka kısmındaki saçlarımızda dihidrotestosteron reseptörleri var. Bunları saçların içine açılan minik kapıcıklar gibi düşünebilirsiniz. Bu hormon bu kapılardan, bu reseptörlere bağlandığında, kısacası bu kapılardan içeri girdiğinde saçımıza şu mesajı veriyor: İncel, dökül, incel, dökül, incel, dökül ve saçımızı bir süre sonra kaybediyoruz. Aslında baktığımız zaman saç dökülmesi doğanın, belki de, hani benim düşüncem bu, belki de bize karşımızdaki erkeğin tam anlamıyla bir yetişkin olduğunu söyleme şekli. Fakat biz bundan hoşlanmıyoruz. Saç dökülmesinin peki dönemleri var. Var. Bazen yoğun döküldüğü dönemler, bazen farkında olmadan yıkamayla belki de bir duş travmasıyla, belki de bir şapka ki ameliyathanede sürekli biz bone takarız, bone travması ama bir şekilde o dönemleri var. Bu dönemlere müdahale edebiliyor muyuz? Bu dönemlere kesinlikle müdahale ediyoruz. Özellikle erkeklerde finasterit içeriği bulunan bir ilaç var. Bu testosteronun dihidrotestosterona dönüşümünü engelliyor. Dolayısıyla saçlarımıza o dökül, kaybol mesajı gitmiyor. İkincisi minoksidil içerikli başka bir sürü formu var bunun. Evet, minoksidil bu arada bir kalp ilacıdır normalde. Evet. Ama bulunduğu zaman bir bakmışlar ki aşırı tüylenme, kıllanma yapmış. Aslında- Kullanılmayan etkisi. Aslında finasterit de öyle. Finasterit Evet. de ilk başta prostat hiperplazisi için bulunuyor. Fakat bir bakıyorlar ki saçlarda da çok olumlu etkisi var. Bunun için çeşitli formlarını çıkartıp artık saç dökülmesi için kullandırıyorlar. Minoksidilin etkisi de kafadaki, yani saçlarımıza giden kan akımını artırarak saçlarımızı koruması. Artı, eğer böyle bir şey görüyorsak, yani her gün kafayı yıkamak, saçı yıkamak kesinlikle iyi bir şey değil. Hani tabii ki yıkayalım ama her gün şampuan kullanmayalım. Eğer illa yıkamamız gerekiyorsa suyla güzelce durulayıp saçlarımızı güzelce temizleyip bu şekilde duştan çıkalım. Kesinlikle biz her gün şampuan kullanılmasını hastalarımıza önermiyoruz. Evet. Saça tabii bir takım şeyler kullanılması şampuan dışında işte jöledir, brilyantindir. Saç kurutma makinesidir. Tabii Yani bunların hepsi çok çok etkili. Değil mi? O yüzden bu dönemlerde bu tarz ürünlerden uzak durmak, bu tarz uygulamalara gitmemek gerekiyor. evet, saçınızın gerçekten kıymetini bilin diyoruz. Artı bir de bahsetmek istediğim bir konu daha var Lütfen. bu konuyla ilgili. Eğer saç dökülmemiz başladıysa, saç dökülmemiz artıyorsa mutlaka PRP ve mezoterapi uygulamalarına da başvurmamız gerekebiliyor. PRP aslında çok basit bir işlem. Hastanın kendi kanını alarak trombosit dediğimiz hücreleri ayrıştırarak biz tekrar hastanın saçına geri veriyoruz. Bu hücreler aslında pıhtılaşmadan sorumlu ve yara oluştuğu zaman o bölgeye gidip ilk başta tıkacı oluşturuyorlar. Fakat daha sonra orada vücudumuzun dokuyu yenilemesi için bazı hormonlar, bazı maddeler üretiyorlar. Biz bu maddeleri aslında saça veriyoruz. Mezoterapide de aynı şekilde vitaminler ve maddeler var.
Eğer saç dökülmesi başladıysa ve bundan rahatsız oluyorsak ve bunun ilerlediğini görüyorsak bu tedavilere, bunlara başvurarak saçlarımızı en azından yani bunlar kesinlikle yeni saç çıkartmıyor ama var olan saçlarımızı korumamızda çok fazla etkililer. Evet, aslında bakım çok önemli ve bunun yapılma yaşı da hafif seyrelmeye başladığında değil, o iş işten geçmiş oluyor. Evet. O döneme girmeden. Dökülme sayısı artınca. Evet. Aslında biz hepimiz buna bakabiliriz. Yani elimizi şöyle koyup çektiğimiz zaman yani herkesin günlük bir saç kaybı miktarı vardır ama baktık ki bu fazlalaşıyor. Banyoda saç tellerimizi duşta yerde fazla görüyorsak hemen önlemimizi almamız lazım. İşte kısa saçta çok anlaşılmıyor. Uzun saç, seninki gibi uzun saç olunca anlaşılıyor. Yani ben mesela hep kısa saç severim. Gerçi beni üniversitede tanıyan arkadaşlarım böyle çok uzun saçları hallerimi bilirler ama kısa olunca ne kadar döküldü, ne zaman döküldü anlamıyorsunuz. En azından sizin kafa şekliniz çok güzel. O yüzden hani sizin için bir sıkıntı yok. Dökülse de olur. Yani sizde güzel duruyor. Ben bir kere heves edip sıfıra vurdurdum. Yani çok kötü. Çok, çok iyi. Peki saç döküldü bitti. O zaman yapılacak olan en güzel işlemlerden biri gerçekten çok başarıyla ülkemizde uygulanabilen saç ekimi. Ama girişte de söyledim yani saç ekimiyle alakalı çok şaibeli konuşmalar var. Bir insan saç ekimine karar verdikten sonra saç ekimi yapılacak yeri nasıl seçecek? Öncelikle hani kendisine multidisipliner yaklaşabilecek, konusunda uzman, saç ekimi yaptıracak yerin geçmişini, deneyimini araştıracak ve mümkünse hani artık günümüzde internet kullanımı çok fazla. Ben bunu her zaman öneriyorum hastalarımıza. Kesinlikle ve kesinlikle geçmiş hastaların yorumlarına, onların tecrübelerine, onların yazdıklarına bir sürü bilgi alabilecekleri portal var bu konuda internette. Bunlara ve Ama deneyime yalan bakarak... yanlış bilgi de çok. Yani burada gerçek olan şu. Mesela sen bir doktorsun. Evet. Ben bir doktorun nasıl yetiştiğini buradan izleyicilerime anlatmak yani kolay olmuyor. İşte bir üniversite kazanıyorsun. Yani üniversite sınavı geçiyorsun. O üniversite sınavı zaten lisede canımızı okuyan bir sınav. Üstüne üstlük bir tıp fakültesi serüveni var, maratonu var. O çok ayrı bir olay. Bambaşka. Onun üstüne de zaten mecbur hizmetler, erkek Evet. olunca da askerlik, şu bu derken gerçekten çok sıkıntılı bir süreç. Ben üstüne o süreç yetmemiş gibi de bir beyin cerrahi yaptım. 7 yıl asistanlık, uzmanlık, tuzu biberi. Onun da mecbur hizmeti 4 yıl derken hani ben 35 dediğinde merhabalar demeye başladım. Daha ağzımdan laf çıkmaya başladığında biz 35 oluyoruz. Tıp fakültesi gerçekten zor bir süreç ama bu işi neden yapıyoruz? İnsan sağlığı. Şimdi saç ekim dediğinde oradan alıp oraya koyuyorlar. Bu karpuz taşıma değil, bu mobilya taşıma değil, bu Yani- bir transplant. Yani şöyle baktığınızda aslında bu bir doku nakli. Hani ülkemiz artık hani dünyanın bazı şeylerin isimleri bazı şeylerle geçer. Ülkemizde de biz yurt dışına çok fazla çıkıyoruz. Ve insanlara işte İstanbul nereden geliyorsunuz mesela? İlk soru nereden geliyorsunuz? İstanbul dediğimiz zaman saç ekimi. Yani daha ne olduğumuzu bile bilmeden. Ya da işte kaldığımız bir otelin önünde insanları İstanbul'daki saç ekimi hakkında konuşurken duyuyoruz. Ve bizim ülkemizde artık bu bir şekilde kanıksandı. Ve o kadar çok insan görüyor ki, saçı ekilmiş insan görüyoruz ki biz, bu sanki basit bir işlemmiş gibi algılanıyor. Kesinlikle değil. O yüzden ben her zaman hani hastalarımıza diyorum ki lütfen bizi de araştırın, başka yerleri de araştırın, karar verin. Çünkü hani genelde insanlar birkaç kliniğe başvurmuş oluyor. Mesela alınamayacak sonuçlar vaat edilmiş oluyor. Gerçekçi olamayacak beklentiler hastanın önüne konmuş oluyor. Bu sefer hani biz o beklentilerin dışında böyle olmayacağını söylediğimiz zaman hastayla farklı bir pozisyonda karşıya karşıya kalıyoruz. O yüzden hani insanların şunu bilmesi lazım. Biz sihirbaz değiliz. Biz sadece bir illüzyonistiz. Yani yapabileceğimiz belli. O yüzden herkesin aslında bir rezervi var. Arkada bizim kullanabileceğimiz bir rezerv var. Bunu da göz önünde bulundurarak hani kendine gerçekçi sonuç da verebilecek bir klinik, gerçekçi bir öngörü yani sonucu ona daha önceden gerçekçi bir şekilde açıklayabilecek bir klinik bulması çok önemli. Hekimseniz insanlara olabilecek her şeyi baştan anlattığınız zaman kötü de olsa
sonuç istediği gibi olmasa da insanlar size kırgınlık, kalp kırgınlığı duymuyor veyahut da mutlu oluyor. Yani bazısı kafasının full dolmasını isterken hani bizim şöyle hastalarımız da oldu. Ya yaptırma bak sana olmaz hani gerek yok deyip de olsun ben yani 2 tane de olsun çıksın istiyorum deyip saçını ektiğimiz ve sonrasında çok mutlu olan hastalarımız da oldu. Bu sonuçta bir dış görünüm ve sizin ne beklediğinizle alakalı. Tabii. Eğer sonuç sizin beklentinizi karşılayabilecekse ve size bu doğru bir şekilde anlatılmışsa bir sene sonra o sonuçla karşı karşıya kaldığınızda üzülmüyorsunuz. Fakat eğer o sonuç size doğru yani beklentinizin ne olması gerektiği size doğru bir şekilde anlatılmamışsa sonuç hayal kırıklığı oluyor. Bu her şeyde böyle sadece saç ekiminde değil. Evet, doğru söylüyorsun. Aslında saç ekiminin aşamalarını öğrenmek için ben seni çağırmıştım ama saç ekimi mantığını anlamak diğerlerini kolaylaştırıyor zaten. Mantığını anlamamız lazım. Ne için ben o saç ekimini yapacağım? Süreçte neler yaşayacağım? Sonuçta neyi beni bekliyor? Aslında ne kadar güzel tık 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 oturup bir muhatabınla ki bu muhatabın doktor olmalı. En önemli şey zaten hani şunu ben gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hani Türkiye gerçekten bu işin başkenti. Hani doktor dışı bir sürü klinikler de var ve bunların yaptığı vakaların çok başarılı sonuçları da var. Görüyoruz. Bunda bir sıkıntı yok. Her şey güzelken zaten bir sıkıntı yok. Ama herhangi bir komplikasyon çıktığında işte haberlerde de görüyoruz. O komplikasyonu yönetebilmek çok fazla önemli. Tabii. Sonuçta hani bir diş ağrısı için acil servise gidip kalçanızdan basit bir ağrı kesici hani sizin gözünüzde basit ama basit bir ağrı kesici yaptırdığınızda bile hani bu size alerji Ayağınızda yapıp felç olabilirsiniz, felç olabilir, ani reaksiyon ölebilirsiniz. ölebilirsiniz. Her şey olabilir. Sonuçta saç ekiminde de aslında vücuda bir sürü ilaç enjekte ediliyor. Bunların hepsinin bir riski var ve kesinlikle doktor gözetiminde düzgün bir sağlık alanında olmalı. Evet. Peki sonuçlar ne zaman gözüküyor? Yani bir saç ekimi yaptınız. Gerçi ağrılı bir işlem, onu da sormam lazım. Şimdi şöyle, aslında ağrı total işlem 6-8 saat kadar sürüyor bizde. Ağrı çektiğiniz dönem 15-20 dakika. 2 kere lokal anestezi uyguluyoruz. Biri arkaya, biri öne. Şimdi tabii bunun çeşitli yöntemleri var. Mesela günümüzde çok popüler olan iğnesiz anestezi uygulaması. Aslında bu bir havalı tabanca gibi düşünün. İlacı basınçla cilde veriyor. Tabii insanlar sonuçta bunu bir şekilde ağrısız anestezi olarak tanıttılar ama aslında böyle bir şey çok gerçekçi değil. Sonuçta lokal anestezi ile ilgili problem ilacın kendisi. İlacı nasıl verdiğinizin hiçbir önemi yok. Cilde girdiği anda ufak bir yanma hissi yapıyor. Ama dediğim gibi anesteziden sonra kesinlikle 6-8 saat boyunca hiçbir ağrı hissetmiyorsunuz. Hatta bizim hastalarımız gerçekten biz ağrı kesici veriyoruz hani gerekirse kullanın diye ama onları bize ertesi gün çoğu zaman geri veriyorlar. Alın işte bizim ihtiyacımız yok başka hastaya verirsiniz şeklinde. Bize geri veriyorlar bu ağrı kesicileri. Lokal anesteziden sonra kesinlikle hiçbir ağrısı yok. Peki sonuçları ne zaman görmeye başlıyoruz? Sonuçlar şöyle bir 15 gün kadar bir kafada kabuk dönemi, kabuklanma, yara oluyor. Eğer hastalar bizim dediklerimizi harfiyen uygularsa ve bakımını güzel yaparsa bu 15 günün sonunda gidiyor, kabuk kalmıyor. Zaten eğer onlar hala 15 gün oradaysa biz takip ediyoruz, görüyoruz hastalarımızı. Onları dökmelerini söylüyoruz yavaşça masaj yaparak. Sonrasında böyle bir 2-3 haftalık bir balayı gibi, dönemi gibi bir dönem oluyor. O dönemde o saçlar çıkıyor. Hastalar çok mutlu oluyor. Fakat daha sonra yaşadıkları travmadan ötürü kökler değil, yanlış anlaşılmasın, üste kalan saçlar dökülüyor. Ve ondan sonra bir yaklaşık bir 4-5 aylık bir periyot oluyor. Bu periyot hastalar için acılı bir süreç. Hani ilk başta bir görmüş, hoşuna gitmiş ama o saçlar gitmiş. Tekrar çıkacak mı, çıkamayacak mı emin olamıyor. Hatta çoğu zaman bizi arayıp işte benim telefonum hiç durmaz. Ya doktor bak 5 ay oldu işte arkadaşıma da ekmiştin. Arkadaşımınki çıktı ama benimki çıkmadı. Bak emin misin çıkacak mı bunlar falan. Sonra bir 6. ayın sonunda bir mutluluk mesajı. Ya işte hani bu bir anda çıkmaya başladı inanamıyorum. Böyle nasıl birden doldu çok güzel. Hep bu tepkileri alıyoruz. Doğal mı? Görüntü. Uzman bir ekip tarafından yapılırsa doğal. Mesela dikkat edilmesi gereken o kadar çok detay var ki ön hatta diyelim insizyonlar yani kanallar açtık Türkçesi. O saçlar oraya yerleştirilecek. Minik yuvaları açtık biz onlara. Mesela oraya tekli kökleri ekmeniz lazım. Şimdi biz arkadan kök aldığımız zaman köklere bakıyoruz büyüteçlerle. Bazılarının içinde bir saç teli, bazılarının içinde 2, bazılarının içinde 3, 4 saç teli oluyor. Eğer siz öne teklileri ekmeyip ön sıralara
ön 2-3 sıraya teklileri ekmeyip gidip de multiple dediğimiz çoklu kökleri ekerseniz o zaman fırçamsı bir görünüm oluyor. Ve size 10 metreden bakan bir insan çok rahat der ki saç ektirmiş bu insan. Ama o kanalların açıları da çok önemli. Her yerde değişik açı vermeniz gerekli. Yani o bıçağı değişik açılarla tutmamız lazım. Bizim uzmanlarımız bu konuda çok deneyimli. Kanalları hani düzgün bir şekilde açıyorlar. Ve çoğu hastanız gerçekten hiçbir şekilde anlamanızın imkanı yok. Ha ben toplu taşımaya bindiğimde veyahut da etrafta çok rahat arkadan anlayabiliyorum artık gözler hemen ya saç ektirmiş alınmış falan diyebiliyorum ama yani benim bile anlayamadığım 4-5 tane vaka ben gördüm. Evet. Çok Yani teşekkür ederiz. Çok ben güzel bilgiler teşekkür ederim. aktardın. Sağ olun, çok Ağzına teşekkürler. sağlık. Günaydın Doktor Timur ile devam ediyor.